Eskimolar için hayatta kalmanın tek yolu, avlanmak, direnmek ve doğayla uyum içinde yaşamaktı. Ağaç yoktu, tarım yoktu. Ama ren geyiği, misk öküzü, fok ve kutup ayıları onların yaşam kaynaklarıydı. Hayatta kalmak için yalnızca avlanmadılar. Aynı zamanda doğayı okuyarak, ruhlarla bağlantı kurarak yaşadılar. Balina avı için deriden dev tekneler yaptılar, kemikten zıpkınlar, taş lambalar ve kar bloklarından evler inşa ettiler. Binlerce yıl boyunca buzun ortasında hem sert iklimle hem de zamanla mücadele ettiler. Peki bu insanlar kimdi ve nasıl oldu da bu bilgi modern Eskimoların yaşamına kadar ulaştı? Tüm cevaplar bu videoda. İnsanlık tarihinin en etkileyici göçlerinden biri yaklaşık 20 bin yıl önce Bering Kara Köprüsü üzerinden gerçekleşti. O dönemde deniz seviyesi bugünkünden çok daha düşüktü ve Asya ile Kuzey Amerika arasında yürüyerek geçilebilecek bir karayolu vardı. İşte bu doğal geçidi kullanarak Amerika kıtasına ulaşan ilk insanlar avcı ve toplayıcı olarak yaşamlarını sürdürüyor, kıtanın dört bir yanına yayılıyorlardı. Zamanla iklim değişmeye başladı. Milattan önce 11 bin civarında buzullar erimeye başladı ve bununla birlikte deniz seviyesi yükseldi. Bu değişim Bering Kara Köprüsü'nü tamamen su altında bırakarak Amerika ile Asya arasındaki kara bağlantısını kesti. Bu kopuşun ardından Arktik bölgesinde yaklaşık 8 bin yıl önce ilk Paleo-Eskimo kültürleri ortaya çıkmaya başladı. Bu kültür daha önce kıtaya göç eden toplulukların torunlarından oluşuyordu. Bu insanlar buzla kaplı topraklarda kimi zaman aylarca süren gündüzlerin ve gecelerin hüküm sürdüğü zorlu iklim koşullarına rağmen yaşamayı başarıyorlardı. Eksi 50 dereceyi bulan dondurucu soğuklarda binlerce yıl boyunca hayatta kalmaları, sahip oldukları bilgi ve deneyimlerin bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Tarım yapmanın imkansız olduğu bu topraklarda atalarından devraldıkları yöntemlerle avcılıkla geçinmek zorundaydılar. Kış aylarında taş ve kemiklerden yapılmış, üzeri hayvan derileriyle kaplı barınaklarda yaşıyorlardı. Henüz igloların keşfedilmesine binlerce yıl vardı. Arktik bölgelerde ağaç yetişmediği için yakacak odun bulmaları mümkün değildi. Bu sebeple ısınmak için doğanın sunduğu sınırlı kaynakları en verimli şekilde değerlendirmeye çalıştılar. Tundraların bitki örtüsü küçük çalılar ve otlarla sınırlıyken Paleo-Eskimo halkı hayatta kalmak için avlanmak zorundaydı. Sadece yiyecek bulmak için değil, aynı zamanda ısınmak için de. Avladıkları hayvanların yağlarını deniz kabuklarından yaptıkları basit ocaklarda veya açık ateşlerde yakıt olarak kullanıyorlardı. Bu yağlar uzun süre yanarak barınaklarını ısıtıyor, yaşadıkları alanı sıcak tutarken aynı zamanda vücutlarında enerji üretimini destekliyor, metabolizmalarını dengede tutarak iç ısılarının korunmasına katkı sağlıyordu. Bu hayvanlardan biri olan ren geyiği ile misk öküzü yalnızca beslenme kaynağı değil, aynı zamanda bu enerji döngüsünün temel parçalarıydı. Etleri ve yağları sayesinde insanlar soğukla mücadelede dirençli kalabiliyordu. O dönemde insanların biyolojik olarak soğuğa karşı daha güçlü adaptasyon mekanizmaları geliştirmiş oldukları düşünülüyor. Soğuk hava koşullarında ellerde ve ayaklarda kan damarlarının daralmasıyla birlikte hayati organlara daha fazla kan pompalanması sağlanıyordu. Bu sayede vücut, kalp ve beyin gibi yaşamsal organları sıcak tutarken parmak uçları gibi daha az öncelikli bölgelerde sıcaklık kaybı yaşanabiliyordu. Eskimolar, Samiler ve Sibirya halkları gibi soğuk coğrafyalarda yaşayan topluluklarda bu biyolojik sistem çok daha verimli şekilde çalışıyordu. Hatta bu insanlar kısa sürelerle damarlardaki kan akışını açıp kapatarak el ve ayak parmaklarında donmayı geciktirebiliyorlardı. Bu tür biyolojik uyumlar binlerce yıl boyunca süren hayatta kalma mücadelesinin bir sonucu olarak gelişmişti. Ancak onların sahip olduğu bilgi ve beceriler zamanla yeni teknikler ve alışkanlıklarla evrilerek bugünkü Eskimo kültürünün temelini oluşturacaktı. Ne var ki bugün Eskimo kültürüyle özdeşleşmiş balina ve Morse avcılığı bundan 8 bin yıl önce henüz mümkün değildi. O dönem insanlarının ne denize açılmak için tekneleri ne de bu dev hayvanları avlayacak donanımları vardı. Morse'lar deri altındaki 8 ila 10 santimetre kalınlıktaki yağ tabakasıyla
Balinalar ise 30 santimetreye kadar ulaşan koruyucu katmanlarıyla avcıların o dönemdeki silahlarına direnç gösteriyordu. Ellerinde olan mızraklar ancak kara hayvanlarına karşı işe yarıyordu. Deniz memelilerine yönelik gelişmiş zıpkın teknolojisi milattan sonra binli yıllarda ortaya çıkacaktı. Bu yüzden Paleoeskimo toplulukları hayatta kalmak için karada yaşayan hayvanların göç yollarını takip ederek göçebe bir yaşam sürüyordu. Göçebe yaşam tarzı doğrudan av hayvanlarının hareketlerine bağlıydı. Bu da demek oluyor ki insanlar yılın büyük bölümünde zorlu hava koşullarında uzun mesafeler kat etmek zorundaydı. Ren geyikleri yazın tundralara doğru hareket ederken kışın daha korunaklı dağ ormanlarına çekiliyorlardı. Misk öküzleri ise soğuk platolara sürüler halinde göç ediyordu. Bu hayvanlar yalnızca besin değil, aynı zamanda kürk kaynaklarıydı. Kürkler, kıyafet yapımında olduğu kadar barınakların içini yalıtmak için de kullanılıyordu. Foklar ise deniz buzları üzerinde belli dönemlerde toplanır ve yavrularını doğururlardı. Bu dönemlerde fokların buzda açtıkları hava delikleri ve göç yolları takip edilerek avcılık yapılırdı. Yaz aylarında ise somon gibi balıklar nehir ve göl ağızlarına göç ederdi. Ve bu da avcılar için hayati bir fırsat demekti. Ancak bu yolculuklar her zaman güvenli değildi. Kutup ayıları gibi yırtıcılarla karşılaşma riski oldukça yüksekti. Bu dev yırtıcılar da av hayvanlarının peşine düştüğü için bazen insanlarla yolları kesişebiliyordu. Bu yüzden kutup ayısı hem tehlikeli bir düşman hem de hayatta kalma durumunda son çare olarak bir besin kaynağıydı. Kutup ayısı eti yüksek kalori içeriğiyle uzun süreli enerji sağlayabiliyordu ama dikkatle tüketilmesi gerekiyordu. Özellikle karaciğeri A vitamini bakımından o kadar zengindi ki fazla tüketildiğinde ölümcül olabiliyordu. Öte yandan kalın postu kıyafet ve battaniye yapımında kullanılıyordu ve kutup ayısı kürkü sert rüzgarlara ve aşırı soğuğa karşı en etkili korumalardan biriydi. Kutup ayıları saatte 40 kilometre hıza ulaşabilen çok güçlü pençelere sahip yırtıcılardır. Bu nedenle onu avlayabilmek büyük cesaret gerektirir. Bunu başaranlar topluluk içinde kahraman olarak anılırdı. Elbette bu cesaretin bedeli ağır olabiliyordu. Ancak zamanın ve coğrafyanın şartları her canlıyı erişilebilir kılmıyordu. Nitekim yaklaşık 8.000 yıl önce yaşamış Paleo-Eskimo halklarının mamutlarla karşılaşmadığı düşünülüyor, aslında mamutlar bu tarihlerde tamamen yok olmamıştı. Sibirya'daki izole bir adada birkaç bin yıl daha varlıklarını sürdüreceklerdi. Ancak bu insanlar Arktik bölgelerde yaşıyorlardı ve o bölgelerde mamutlar çoktan tükenmişti. Bu nedenle Paleo-Eskimo halklarının günlük hayatında mamutlar yer almıyordu. Onlar C vitamini ihtiyaçlarını yaz aylarında tundralarda yetişen meyvelerle karşılıyorlardı. Yaban mersini, karayılan üzümü, kızılcık gibi meyveler bu sert coğrafyada adeta birer hazineydi. Kış mevsimi geldiğinde ise taze ve çiğ et onların temel C vitamini kaynağıydı. Özellikle çiğ balıklar ve ren geyiği karaciğeri yüksek miktarda C vitamini içeriyordu. Çünkü pişirme işlemi bu vitamini büyük oranda yok edebiliyordu. Bu yüzden eti çiğ veya az pişmiş şekilde tüketmek sadece geleneksel bir tercih değil, aynı zamanda hayatta kalmak için gerekli bir yöntemdi. Bu uygulama onların beslenme alışkanlıklarının yalnızca bir parçası değil, aynı zamanda yaşadıkları ortamın doğrudan bir yansımasıydı. Bazı dönemlerde farklı gruplar bir araya gelerek ortak avlanma ve kaynak paylaşımı yapıyorlardı. Bu buluşmalar sadece hayatta kalmak için değil, aynı zamanda topluluklar arasında evliliklerin ve kültürel bağların kurulması için de önemliydi. Böylece bir topluluğun gen havuzu diğerleriyle karışıyor ve genetik çeşitlilik korunuyordu. Yani Paleo-Eskimo halkları dış dünyaya tamamen kapalı değillerdi. Gerekirse başka topluluklarla birleşebiliyor veya yeni gruplara katılabiliyorlardı. Bu esnek yapı onların genetik olarak daha sağlıklı kalmasını sağladı. Bugün yapılan genetik araştırmalar, Eskimoların izole yaşayan topluluklara göre daha yüksek genetik çeşitliliğe sahip olduğunu ortaya koyuyor. Gözlerini kar yansımalarından korumak için kemikten veya deriden yapılmış gözlükler kullanıyorlardı. Bu gözlüklerde yalnızca dar bir yarık bulunuyordu ve ışığın sadece küçük bir kısmının geçmesine izin veriliyordu. Aslında bu ilkel gözlükler
günümüz kaynak gözlüklerinin atası sayılabilir. Gözleri güneşin kardan yansıyan kör edici parıltısından korumak için oldukça etkiliydi. O zamanlar yazılı bir alfabeleri yoktu. Ancak bu onların dilsiz olduğu anlamına gelmiyordu. Tam tersine kendi aralarında sözlü iletişim kurabiliyor, avlanma sırasında işaretler ve sembollerle haberleşebiliyorlardı. Bu işaret sistemleri bir alfabe değildi. Ama sembollerle anlatım konusunda oldukça yaratıcıydılar. Bilgilerini gelecek kuşaklara aktarmak için şarkılar, destanlar ve hikayeler anlatıyorlardı. Bu hikayeler aynı zamanda hayatta kalma taktiklerinin kuşaktan kuşağa aktarılması açısından da büyük bir öneme sahipti. Hikayeler, topluluk kimliğini korumak ve geçmişi unutmamak adına adeta canlı bir arşiv görevi görüyordu. Aktarılan bu bilgiler, özellikle avcılık ve barınma gibi konularda birer yaşamsal rehber niteliğindeydi. Binlerce yıl boyunca bu insanlar hayvanların göç yollarını izleyerek yaşamaya devam ettiler. Ancak iklim değişimleri ve çevresel koşullardaki zorluklar zaman içinde yeni kültürlerin doğmasına neden oldu. Bu dönüşüm sonucunda Dorset kültürü ortaya çıktı. Dorset halkı, kendilerinden önce gelen Paleo-Eskimo topluluklarının deneyimlerini alıp bunların üzerine kendi tekniklerini inşa ettiler. Grönland, Kanada Arktik adaları ve Alaska kıyılarında yaşayan bu topluluklar fok, balık ve ren geyiği avında oldukça ustalaşmışlardı. Balina ve morse avcılığına henüz yönelmemiş olsalar da kıyıya vuran balina leşlerinden yağ ve et toplayarak bu büyük deniz memelilerinden faydalanmayı başardılar. Kullandıkları zıpkın ve mızraklar önceki dönemlere göre çok daha gelişmişti. Taş ve kemik uçlu bu av araçları onlara hem daha etkili hem de daha güvenli avlanma imkanı sağlıyordu. Dorset kültürü özellikle sanat ve ritüel alanlarında Paleo-Eskimo halkından ayrılıyordu. Ritüel maskeleri ve küçük heykelcikler şaman ayinlerinin önemli parçalarıydı. Bu semboller onların doğayla ve görünmeyen ruhani güçlerle kurdukları ilişkinin somut yansımalarıydı. Şamanlar, doğaüstü varlıklarla bağlantı kurduklarına inanarak ritüeller düzenlerdi bu inanç. Doğadaki her varlığın bir ruh taşıdığına dayanan animistik bir dünya görüşüne dayanıyordu. Doğayla bu kadar derin bir bağ kurmuş bir toplum için çevredeki en küçük değişim bile büyük anlamlar taşıyordu. Nitekim milattan sonra 800'lü yıllara gelindiğinde Arktik bölgenin iklimi yeniden sertleşmeye başladı. Bu durum bazı grupların yaşadıkları yerleri terk edip yeni bölgelere göç etmelerine sebep oldu. Aynı dönemde batıdan doğuya doğru yayılan yeni bir halk belirmeye başladı. Tul halkı. Bu topluluk milattan sonra 1000 yılına kadar Grönland'dan Kanada'nın Arktik kıyılarına ve Alaska'nın kuzey bölgelerine kadar yayıldı. Tul halkını diğerlerinden ayıran en önemli özellik deniz avcılığı konusundaki üstün becerileriydi. Onlar büyük deniz memelilerini avlamak için umayak adını verdikleri geniş ve dayanıklı tekneler geliştirdiler. Bu tekneler ahşap iskeletin üzerine su geçirmez balina derileriyle kaplanıyordu. Peki bu ağaçsız topraklarda ahşabı nereden buluyorlardı? Bilim insanlarının arkeolojik bulgulara dayanarak ulaştığı bilgiye göre bu teknelerde kullanılan ağaçlar ladin, huş ve sedir gibi dayanıklı türlerdi. Bu ağaçların deniz ve nehir akıntıları sayesinde Sibirya, Alaska ve Kanada'nın kuzey ormanlarından sürüklenerek Arktik kıyılarına ulaştığı düşünülüyor. Tul halkı bu doğal kaynakları ustalıkla değerlendiriyor, 10 ila 15 kişilik ekiplerle balina avına çıkıyordu. Aynı zamanda daha dar ve hızlı manevra yapabilen kayak adını verdikleri tek kişilik tekneleri de geliştirmişlerdi. Bu araçlar ince deriyle kaplı iskelet yapıları sayesinde suyun üzerinde adeta kayar gibi ilerliyordu. Kayak ve umayak tekneleri deniz memelileri avında kullanılan ilk özel su araçları arasında yer alıyordu. Ve bu teknoloji dünya avcılık tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı. Tul halkı, balina, morse ve fok gibi büyük deniz memelilerini avlamak için sadece teknelerle yetinmedi. Aynı zamanda bu dev hayvanları etkili bir şekilde yakalayabilmek adına taş ve kemikten yapılmış büyük ve dayanıklı zıpkınlar geliştirdiler. Özellikle büyük balinaları avladıklarında hayvanın batmasını önlemek için zıpkınların ucuna şişme torbalar bağladılar. Bu torbalar fok ya da balina derisinden yapılmıştı
ve içleri hava ile doldurularak adeta su üzerinde yüzdürme görevi görüyordu. Böylece avladıkları hayvanlar suya batmadan yüzeyde kalıyor, bu da avın hem korunmasını hem de taşınmasını kolaylaştırıyordu. Bu yöntem, şamandıra sisteminin erken ve etkili bir örneği olarak kabul edilebilir. Bu teknik yalnızca fiziksel bir beceriyi değil, aynı zamanda deniz ve hayvan davranışları üzerine geliştirilmiş, ileri düzey bir bilgi birikimini de ortaya koyuyordu. Balina yağı, özellikle kış aylarında barınakların ısıtılmasında temel enerji kaynağıydı. Bu yağı yakmak için geliştirdikleri lambaya kudlik adını verdiler. Aslında bu lambanın ilk ve daha basit versiyonları önceki Paleo-Eskimo ve Dorset halklarında da görülmüştü. Fakat kudlik, tul kültürüyle birlikte tam anlamıyla fonksiyonel bir hale geldi. Genellikle sert taşlardan oyularak yapılan bu lambalara fok yağı ya da balina yağı dolduruluyor. Fitil olarak ise yosun, kurutulmuş ot ya da hayvan kılı gibi doğal malzemeler kullanılıyordu. Kudlik, sadece aydınlatma amacıyla değil, aynı zamanda barınakların ısıtılması ve bazı yiyeceklerin pişirilmesi için de kullanılıyordu. Öylesine etkiliydi ki bu küçük taş lambalar Tul halkının kültüründe hayati bir yer edinmişti ve etkisi günümüze kadar ulaştı. Aynı işlevselliği ve doğaya uyumlu yapısıyla öne çıkan bir başka unsur ise onların kar bloklarından inşa ettikleri iglo adı verilen barınaklardı. İglo tamamen sıkıştırılmış sert kar bloklarından inşa ediliyordu ve bu yapıların tasarımı kemer biçiminde birbirini destekleyen bloklarla çatının çökmesini engelleyecek şekilde oluşturuluyordu. Karın yalıtım gücünden faydalanan bu teknik sayesinde dışarıda eksi 40 santigrat dereceleri bulan dondurucu soğuklara rağmen iglonun içindeki sıcaklık yalnızca vücut ısısı ve kudlik lambasının ısısıyla 0'dan 10 derece arasında kalabiliyordu. Bu kar evleri genellikle av gezilerinde geçici olarak inşa edilirdi. Özellikle balina avcılığı sırasında kıyı bölgelerinde kısa sürede kurularak ani hava değişimlerine karşı koruma sağlıyordu. Ancak uzun süreli konaklamalarda Tul halkı daha sağlam taş temelli barınakları tercih ederdi. Yine de igloların sunduğu pratiklik ve yalıtım gücü onları zorlu doğa koşullarında vazgeçilmez bir sığınak haline getirmişti. Bazı igloların girişleri özel olarak alçak tutulur, böylece sıcak hava içeride kalır, soğuk dışarıda bırakılırdı. Hatta kimi zaman dış girişin ardından ikinci bir iç giriş daha yapılırdı ki bu da yalıtımı daha da güçlendirirdi. Tul halkının bu mühendislik anlayışı günümüzde modern Inuit topluluklarında hala etkisini sürdürüyor. Karda ve buzda yük taşımak içinse kamutik adı verilen kızaklar geliştirmişlerdi. Bu kızaklar genellikle hayvan kemiklerinden ve bulabildikleri ahşap parçalardan yapılırdı. Kızakların alt yüzeyi fok ya da balina derileriyle kaplanarak daha kaygan hale getirilirdi. Bu sayede ağır yükler bile uzun mesafelerde kolaylıkla taşınabiliyordu. Bugünkü modern kızakların kökeni işte bu kamutiklere dayanır. Elbette bu kızakların işlevsel olabilmesi onları çeken hayvanların gücüne de bağlıydı. Tul halkının yaşadığı bölgelerde ren geyikleri evcilleştirilmemişti. Bu hayvanlar yabani sürüler halinde dolaşıyor ve kontrol altına alınmaları oldukça zor oluyordu. Bu köpekler yalnızca ulaşımda değil, av sırasında da tehlikeleri önceden sezerek uyarıda bulunmalarıyla önemli bir rol oynuyorlardı. Yapılan genetik araştırmalar, Tul halkının kullandığı bu köpeklerin günümüzde Grönland köpeği, Kanada Eskimo köpeği ve Sibirya kızak köpeklerinin atası olduğunu ortaya koyuyor. Bu köpekler sürü halinde uyum içinde çalışabiliyor ve özellikle kalın kar tabakalarında hızlı hareket etmeyi sağlıyordu. Tıpkı ulaşımda olduğu gibi giyimde de doğaya uyum sağlamak hayati öneme sahipti. Su geçirmez giysiler yapma konusunda da oldukça yaratıcıydılar. Bu giysiler balina ve fokların bağırsaklarından elde edilen ince zar katmanlarından dikiliyordu. Bu malzeme doğası gereği su geçirmezdi ve dikişler hayvan tendonlarından yapılan ince ipliklerle dikkatlice dikilirdi. Böylece yağmurlu ya da deniz üstünde geçen avlarda iç kısımlar tamamen kuru kalırdı. Avladıkları etleri uzun süre saklayabilmek için kurutma ve tütsüleme yöntemlerini kullanıyorlardı. Özellikle yaz aylarında avladıkları balıkları çadırlarının içine asarak kurutuyor, kış aylarında ise donmuş toprakta veya buzun içine gömerek saklıyorlardı.
Ancak milattan sonra 1300'lü yıllardan itibaren iklimde yaşanan belirgin bir soğuma süreci başladı. Bu dönem, küçük buzul çağı olarak bilinen bu soğuma dönemi, denizlerdeki buz tabakalarının kalınlaşmasına ve balina avcılığının zorlaşmasına neden oldu. Bu durum, teknelerinin hareket alanını kısıtladı ve hayvanların göç yolları da değişmeye başladı. Sonuç olarak av kaynaklarına erişim giderek azaldı. Bunun üzerine bazı tul toplulukları kıyı bölgelerini terk ederek iç kesimlere doğru göç etmek zorunda kaldı. Ancak iç bölgelerde büyük deniz memelileri bulunmadığından ren geyiği ve misk öküzü gibi kara hayvanlarının avcılığı yeniden ön plana çıktı. Bu yeni koşullar onların büyük ve kalıcı yerleşim yerlerinden daha küçük, taşınabilir barınaklara geçiş yapmasına neden oldu. Yaz aylarında deri çadırlarda, kış aylarında ise taş barınaklarda veya iglolarda yaşıyorlardı. Zamanla bu değişim tul kültürünün evrilmesine yol açtı ve bugünkü modern Inuit halkının temelleri atıldı. 1600'lü yıllarda Avrupalı kaşiflerin Kuzey Kutbu'na ulaşmasıyla birlikte Inuitler için her şey değişmeye başladı. Yeni gelenlerle kurulan temaslar, metal bıçaklar, tüfekler ve kumaş gibi eşyalarla tanışmalarına yol açtı. Ancak bu temaslar sadece teknolojiyi değil, ne yazık ki ölümcül hastalıkları da beraberinde getirdi. Bazı küçük Inuit toplulukları bu hastalıklarla baş edemedikleri için tamamen yok oldu. Yine de bazı gruplar izole kalarak geleneksel yaşam biçimlerini uzun süre korumayı başardı. 1850'lerden sonra sanayi devrimiyle birlikte artan karbon salınımı ve iklim değişikliği nedeniyle sıcaklıklar yeniden yükselmeye başladı. Ancak bu kez başka bir tehdit vardı. Avrupalı balina avcıları. Bu avcılar ticari amaçlarla çok sayıda balina avladılar ve bu durum Inuitlerin yüzyıllardır süregelen geleneksel av kaynaklarını büyük ölçüde sarstı. Av hayvanları azaldıkça bazı Inuit toplulukları Avrupa mallarına ve ticaretine daha bağımlı hale geldi. 20. yüzyılın başlarında Kanada ve Grönland'daki hükümetler Inuit halklarını yerleşik hayata zorlamak için asimilasyon politikaları uygulamaya başladılar. Çocuklar zorla yatılı okullara gönderildi, ana dillerini konuşmaları yasaklandı. Ancak bu baskılara rağmen Inuitler kültürlerini korumak adına önemli adımlar attı. 1960'lardan itibaren kimliklerini ve miraslarını koruma yolunda siyasi mücadeleye giriştiler. Bu çabalar 1999 yılında sonuç verdi ve Nunavut adı verilen yeni bir Inuit yönetim bölgesi kuruldu. Bugün Inuit halkı Kanada, Grönland, Alaska ve Çukotka bölgelerinde yaşamaya devam ediyor. Geleneksel değerlerinden kopmadan modern yaşamla uyumlu bir denge kurmayı başardılar. Artık motorlu kızaklar, gelişmiş balıkçılık ekipmanları ve dayanıklı modern barınaklar kullanıyorlar. Ancak binlerce yıl öncesine uzanan Tul halkının bilgeliği, onların avcılık yöntemleri, topluluk ruhu ve doğayla kurdukları derin bağ hala Inuitlerin günlük yaşamında kendini hissettiriyor. Zaman değişse de bu kadim miras, soğuk topraklarda sessizce yaşamaya devam ediyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.